Akvaryum aydınlatması nasıl olmalı? Bitki akvaryumlarının en önemli ekipmanı aydınlatma ekipmanıdır. Çünkü aydınlatma yani ışık olmadığı sürece bitkiler fotosentez yapamaz ve gelişim gösteremez. Dolayısıyla en kilit parça aydınlatma sistemidir. Peki akvaryumlarımızda aydınlatma nasıl olmalıdır? Aslında soru şu olmalı: akvaryum için nasıl bir aydınlatma seçmem gerekir? Bitkiler en iyi fotosentezi mor ve kırmızı ışık altında yaparlar. Ancak fotosentez bir iki bileşimin sonucu değil, daha fazla işlemin sonucudur. Dolayısıyla fotosentezde güneşin yaydığı tüm ışıklar kullanılır. En az yeşil ışık rengi, en fazla kırmızı ve mor renkler kullanılır. Işık renkleri dendiğinde akvaristlerin aklına ilk kırmızı ve mor lambalar tercih etmek gelir. Ancak bu tam anlamıyla doğru değildir. Burada bahsedilen mavi ve mor terimleri renkten ziyade ışığın dalga boylarıdır. Görebildiğimiz ışığın dalga boyu 400 ile 800 nanometre arasındadır. Nanometre metrenin milyarda biridir. Bitki akvaryumlarında aranılan dalga boyları 400-450 arası ve 600-700 nanometre aralıklarıdır. Örneğin aşağıdaki 6500 Kelvin olarak satılan 865 kodlu lambada istenilen dalga boylarına yakın değerler bulabilirsiniz. Ancak bitkilerin en düşük hızda kullandığı yeşil dalga boyu bu lambada en yüksek şekilde kullanılmış. Nedeni ise bu tip lambaların insan gözünün en iyi şekilde algılayabileceği değerlerde yapılması. Bitkiler en az yeşil rengi kullandıkları için yaprakları yeşildir. Yani yeşil rengi yansıtırlar. Kısaca şunu diyebiliriz: bu tip lambalar tamamen bitki yetiştirme lambaları değildir. İnsanlar için günlük hayatta kullanılması adına üretilen lambalardır. Ancak bitkilerin istediği değerlere yakın olması sebebiyle akvaryumlarımızda kullanılabilir. Firmaların bitkili akvaryumlarda kullanılmak üzere ürettikleri birçok lamba vardır. Piyasada satılan bu lambaların hepsi bitkilerin en çok fotosentez yaptıkları yani mor ve kırmızı dalga boylarına uygun olacak şekilde üretilmektedir. Akvaryumun boyutları ve beslenecek bitkiler bilinmediği sürece kesin bir formül yoktur. Ancak formülün ana teması lambaların mutlaka mor ve kırmızı dalga boylarının yüksek olması gerektiğidir. 70 santim yüksekliğindeki bir akvaryumda zemin bitkisi yetiştirmek için size floresan önerisi yapan satıcıları dikkate almadan önce tekrar düşünün. Aydınlatmada wattın önemi büyüktür. Ancak bir lambanın sadece yüksek watt değerine sahip olması o lambanın doğru bir bitki lambası olduğu anlamına gelmez. Wattın önemi gerekli dalga boyları ve lümen değeri ile birleşerek değer kazanır. Aydınlatma seçerken dikkat edeceğiniz terimlerden biri de lümen olmalıdır. Lümen, lambanın verdiği ışığın parlaklığıdır. Watt ise güçtür. Geçmişte yüksek ışık kaynağı watt değerine bakılarak değerlendiriliyordu. Ancak LED teknolojisi ile birlikte bu kanı tamamen ortadan kalktı diyebiliriz. Akvarist burada bilgileri gözden geçirmeli ve şu soruyu sormalıdır: lümeni yüksek LED ampullerle bitki yetiştirmek mümkün olabilir mi? Marketlerde satılan LED ampullerde en çok insan gözünün algılayabileceği özelliklerde üretilir. Dolayısıyla yeşil renk tepe noktasındadır. Bilgilerimizi tazelediğimizde bitkilerin en az kullandığı dalga boyunun yeşil olduğunu hatırlıyoruz. Bu tip lambalar bitkilerin daha zor fotosentez yaptığı dalga boylarında olduğu için dolayısıyla bitkiler yavaş gelişim gösterecek ve bu lambalar daha çok akvaristin baş belası olan yosunlara yarayacaktır. Yosunlar düşük ışık kaynaklarında dahi kolaylıkla gelişim gösterebilirler. Aydınlatma seçiminde temel adım olarak şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğer bir adet mor dalga boyuna sahip bir lamba seçtiyseniz yanına bir adet de tüm renkleri kapsayan ancak mor ve kırmızı değerleri ve lümeni daha yüksek bir lamba seçebilirsiniz. Ekrandaki tablo akvarist için bir başlangıç kılavuzu olabilir. 1 adet Grolux artı 1 adet 865 kodlu lamba.
Aydınlatma seçiminde en önemli konulardan biri de akvaryumun ölçüleridir. 60 santim ve üzeri yüksek bir ölçüye sahipseniz ve bol bitkili bir akvaryum istiyorsanız floresanlarla aydınlatmak yerine metal halide ve power led gibi daha yüksek özelliklerde ve ışığı dibe daha çok ulaştırabilen lambalar seçmelisiniz. 45 santim ve altı akvaryumları T5 ve T8 gibi floresanlarla aydınlatabilirsiniz. Floresan tercihlerinizi seçme şansınız varsa T5'ten yana kullanabilirsiniz. T5 T8'e oranla daha güçlü ve daha parlak ışığa sahiptir. T8'e nazaran bitki gelişimi daha hızlı olur. Genel olarak özetlersek aydınlatma konusunda yükseklik, bitkilerin fotosentezde kullandığı renkler, lamba seçimlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar gibi konular dikkate alındığı takdirde aydınlatma konusunda çıkmaza girmemize gerek kalmaz. Belirli kurallara uyulduğu sürece aydınlatma ile ilgili denemeler yapabilir, gelişmeleri takip edebilirsiniz.